La beni almadın. La nereye gidiyorsun? İsterseniz baştan başlayalım. Biraz uzun bir yolculuk olacak ama hazır mısın? Herkes elektrikli arabayla uzun yol yapılmaz dedi. Geçtiğimiz sene biz yaptık. Yine herkes elektrikli arabayla bayramda seyahat edilmez, uzun yol yapılmaz diyor. Sıra oluyor diyor, kalabalık oluyor diyor şarj istasyonları. İşte şimdi bu videoda da ona bakacağız. Gerçekten dedikleri gibi mi yoksa biraz abartılıyor mu? İsterseniz yolculuğumuza başlayalım. Yolculuğu 4 erişkin birey olarak yapacağız. Toplam 300 kilo yolcu ağırlığı. Ayrıca gördüğünüz bu bavullar artı gizli bölmede yükler, ön bagajdaki yükleri de topladığımız zaman yaklaşık 55 kiloluk bir ağırlık da burada var. Ve toplam aracın ağırlığına ek olarak yaklaşık 355-360 kiloluk bir ağırlıkla yolculuğumuza başlamaya hazırız. Öncelikle arkadaşlar bu içerik herhangi bir sponsorlu içerik değildir. Video boyunca birçok farklı şarj markasının ismini duyacaksınız, fiyatlarını duyacaksınız ve biz buralardan hizmet alacağız, bunu göreceksiniz. İlk olarak Ankara'da Neva Şarj markasıyla aracımızı %100 yapıp yola çıkacağız. Neva'yı ben seviyorum. Buraya bir tırnak açayım. Kamusal alanlarda Ankara şehir içinde yol üstünde her yerde bulabiliyorsunuz şarj cihazlarını ve gayet de performanslı cihazlar. Şimdi de yolumuzun üstünde direkt aracımızı fullleyip yolumuza koyulacağız. Bugün 23 Mayıs Cumartesi günü, saatlerimiz şu an 11.30. Biraz sonra bayram trafiğine katılmak üzere Ankara'dan Trabzon'a rotamıza yola çıkıyoruz. Tesla Model Y 2025 Juniper standart kasayla bakalım bu yolculuk nasıl olacak? Gerçekten bir zulüm mü yoksa biraz abartılıyor mu? Hep beraber deneyimleyeceğiz. Arkadaşlarım da bakalım bana küfür mü edecek yoksa konforu övecekler mi? Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, yola çıktık şu an. Yağmurlu bir Ankara günü. Karadeniz'e de gidiyoruz. Bilmiyorum fırtınaya mı gidiyoruz yoksa daha güzel bir hava bizi karşılayacak. Meteoroloji çok iç açıcı değil. Şu an rota planlama konusuna bir değinmek istiyorum. Çünkü bu uzun yol videolarında çok soru geliyor. Niye Tesla'nın kendi arayüzünden rota planlamıyorsun diye. Şimdi şöyle bir şey var. Tesla'nın kendi sisteminde tüm şarj istasyonları kayıtlı değil. Bu yüzden de rota planlarken size normalden daha kötü rotalar çıkartabiliyor. Veya ayarlamazsanız Tesla'nın kendi süper şarjını baz alarak da rota çıkartabiliyor. Örneğin biz Ankara'dan Trabzon'a gideceğiz. Düz hiçbir ayar yapmadan rota planlattığımızda bize Ilgaz tarafında Tesla'dan şarj et, arka taraftan devam edip Karadeniz'e bağlan gibi bir yorum yapıyor mesela. Oysa biz Çorum üstünden gideceğiz. Şu anda da Çorum'a doğru gidiyoruz. Rota planlarken birkaç program var. Yani önceki videolarda da bahsetmiştim ama yine bahsedeyim. Better Route Plan var. ABRP. Güzel bir programdır. Hem tarayıcıdan girebilirsiniz ABRP'nin sitesine. Hem bilgisayardan girebilirsiniz veya mobil uygulama üzerinden indirip rota planlayabilirsiniz. Burada farklı markaların şarj istasyonları var ve kaç kilowattlık cihazlar olduğu gibi detaylara erişebilirsiniz. Onun haricinde şu an bayağı yağmur yağıyor ve yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle bir rota planı var kafamda. Geçen seneki Trabzon yolculuk videomda Kırıkkale çıkışta bir ihtiyaç molası vermiştim. Oradan Merzifon'a gidip Astor'da şarj etmiştim. Bu sene doğrudan Kırıkkale çıkışta mola vermeden Çorum'da şarj etmeyi planlıyorum. Tabii bu Ankara-Trabzon diyoruz ama aslında benim köyüme Çaykara'ya gideceğiz. Çaykara Trabzon'dan daha da uzakta kalıyor. Uzungöl tarafında kalıyor. Bu gördükleriniz de Ankara kapıları. Ankara'nın tüm çıkış noktalarında bu kapılardan var. Şuradaki araç da selektörle gelenleri uyarıyor. Görüş açısı yağmurdan dolayı bayağı düşebiliyor çünkü oldukça riskli bir durum. Evet, şu an Elmadağ'da bir durduk. Acaba niye durduk? Patrick Rothfuss, Bilgi Adamı Korkusu kitabında der ki, bütün bilgi adamların korktuğu 3 şey vardır. Fırtınadaki deniz, aysız bir gece ve nazik bir adamın öfkesi. Yani noktalardan birisi de şu, bildiğiniz gibi bu araçta var, birçok araçta da var. Batarya ön iklimlendirme dediğimiz bir olay var. Bu da şu, şarj istasyonuna gelmeden önce ön iklimlendirmeyi açıyorsunuz. Bu sayede batarya sıcaksa soğutuyor, soğuksa ısıtıyor. Kendini şarjdan yüksek hızı alabilmek için optimal bir sıcaklığa getiriyor.
Şu an bizim de işte yaklaşık 30 dakikalık bir yolumuz var istasyon yerimize. Ekrandan biraz sonra orada herhangi bir şarj istasyonunu seçeceğim eğer ZES'i görmüyorsa. Şu an ZES'e gidiyoruz. Mesela bazı istasyonlar ekli değil demiştik videonun başında. O yüzden seçemiyorsunuz. Seçemediğiniz için ön iklimlendirme de yapamıyorsunuz. Sadece lokasyon olarak seçiyorsunuz. Bu gibi durumlarda onun yakınında bir yere olan bir şarj istasyonunu seçin. Böylece batarya ön iklimlendirme yine oraya göre yapsın. Sonra siz gideceğiniz istasyona gidin. Bu sayede ciddi anlamda hız farkı yakalarsınız. Şansımıza Kırıkkale'den çıkınca hava güzelleşti. Daha doğrusu yağmur durdu, yollar kurudu. Yakıt tüketimimiz de buna bağlı olarak, şu grafiği göster istersen, oldukça düştü. Tabii burada Elmadağ'a tırmandık, indik. O yüzden ivmelenme de çok farklı. %19'la varırsın dediği yerde biz Kırıkkale'de o yağmurlu videolarda da gördüğünüz havanın olduğu durumda %11'lere kadar inmişti. Şu an %19'lara çıktı. Gidiyoruz. 27 dakika sonra ilk mola yerimizde görüşmek üzere. Evet, ilk molamız Çorum'da ZES şarj istasyonunda 400'lük bir cihaz var. Şimdi buraya aracı bağlayacağız. Evet, 400'lük ZES'e bağladık. %16 ile geldik buraya. Bakın batarya ön iklimlendirme yaptığım için direkt 180 kW hızla başladı. 18,5'luk bir tüketim oldu. 47'lik bataryadan kW'lık bir harcama yaptık. 253 kilometrede 3 saat 14 dakikada yolculuk sürdü. 14 dakika şarj etmişiz. 34 kW'lık enerji aldık. %70'e geldi. Bizim için yeterli. Hemen şarjı durduralım. Araç yanmış ve bitmiş, araç kalmamış. Samsun'daki Tesla şarj için geldiğinizde Hampton Otel'e geliyorsunuz. Kapıyı açıyorlar zaten otomatik size. Kapalı otoparkın yanında bir ara geçit var. Oradan geçtiğiniz zaman hemen zaten güvenlik görevlisi yardıma geldi sağ olsun. Sabahın 5.30'u ama koşa koşa geldi. Aradan devam ediyorsunuz sol taraftan. Ve arka tarafta da şarj cihazları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bakalım kaç hız alacağız, merak ediyorum. Güncel istatistikler şöyle: 15.5, toplam 66 kW'lık bir tüketimimiz oldu. 427 kilometre ve 5 saat 15 dakikalık bir sürüş profilimiz oldu. Gördüğünüz gibi Samsun'a gelirken rampa indiğimiz için bayağı bir geri kazanım yaptık ve tüketimi düşürdük. Şu anda da 150 kW hızla ve gitgide artıyor şarjımızı yapıyoruz. Saatimizde 5.25.
Evet, burada da şarjı durduruyorum ve %84 şarjımız. Saat 5.40 oldu. Evet, şöyle 289 lira tuttu. Hampton Otel'de Tesla şarj, ana yol üstünde otelde. Şurada kapı var, buradan kapıdan girerek de lavabo ihtiyacınız varsa giderebilirsiniz. Sabahın ilk ışığında uyanır şehir, kalbimde hız, önümde bin bir devir. Yollar uzun ama korkum yok artık. Gelecek önümde, karanlık çok uzak. Bir kıvılcım yeter, başlar hikaye. Sessiz bir güç var içimde, saniye saniye. Evet, Beşikdüzü'ndeyiz şu an. Trabzon'a geldik. Hemen şöyle gösteriyorum. Saat 8.58. Gidiş verileri de şöyle. Biraz sonra mola verdiğimizde detaylı bir bakış yaparız. Şurada da %18'lik şarj var. Evet, şimdi Akçabat'ta Watt Mobility'ye geldik. Aracı şarj edeceğiz. Değerleri vereceğim size ama önce aracı şarja takayım. Evet, Akçabat Cemil Usta'da kilowatt başına 11 liradan şarjımızı başlatıyoruz. Ve biz de biraz hava alıp bir şeyler yiyip kendimize geleceğiz. Ardından Çaykara'ya doğru devam edeceğiz ama gelin birlikte buraya kadarki serüvenin bir hızlı değerlendirmesini yapalım. Detaylı değerlendirmeyi en son yolculuk bitince tek tek inceleriz. Şimdi şarj başlıyor. O sırada yolculuk değerlerine girelim. Şimdi Ankara'dan çıktığımızdan beri Neva Şarj'dan 9 saat 5 dakikalık bir aracın aktif hareket süresi olmuş ve bu süre varsımında da 727.8 kilometrelik mesafeye kat etmişiz. 108 kW'lık bir harcama yaptık. Batarya yaklaşık 60 kW. Yani yaklaşık 2 depoya yakın bir tüketim gerçekleştirmişiz. Ve 14.9'luk ortalamayla geldik. Bu ortalamada şu gördüğünüz sarı alanda Elmadağ tırmanışı, trafik kesilmesinden dolayı dur kalk ve ağır yağmur şartlarından dolayı tüketimimiz bayağı arttı. Daha sonra ise bunu sürüşte dengeledik. Zaten her yerde EDS ve radar olduğu için hızda standart hız kurallarına dikkat ettik. Şimdi de Akçabat'tayız. Cemil Usta'nın oradayız. Akçapark var burada ve burada Watt Mobility'ye taktık. Size de göstereyim. Bu arada saatte 9.35 şu an. İşte 10 dakika olsa geleli 9.25 gibi de buraya vardık. 150'de evet 149. Şimdi buradaki şarjı da bitiriyoruz. Bir şeyler yedik. Bu sırada da araç kalibre yaptı. Yani buradaki süre biraz yanıltıcı. Kalibrasyon sürekli yapmaya gerek yok. Şöyle %9'la geldik. Şu an ayrılıyoruz. 57 kW'lık bir güç aldık ve 636 lira tuttu. Toplam 79 dakika kalibrasyonla tuttu. Şarjı sonlandır diyorum. %80'e kadar şarj etseydim de 23 dakika, 20 dakika benim için yeterli olacak. Şimdi de buradan köyüme Çaykara'ya doğru devam edeceğiz. Çaykara buradan yaklaşık 97 kilometre ve 1,5 saatlik bir mesafede. Sırada ben de size bir uygulamayı daha tanıtmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Hayat 112 diye bir uygulama yayına soktu. Ve bu uygulama benim çok hoşuma gitti. Geliştirenler de zaten tanıdığım insanlar, çok kaliteli ve yetenekli bilişimciler. Bu uygulama sayesinde ambulans, asayiş, uyuşturucu, ihbarları AFAD, ihbarları, şikayetleri, başvuruları gibi şeyleri uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. E-Devlet'le entegre olduğu için bilgilerinizi çekiyor ve böylece çok daha hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde bu süreçleri uygulama içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamanın içinden radarlara da bakabiliyorsunuz. Koş ufuklara, geç ufuk çizgisi. Hayat hızlı, bu bizim dizisi. Elektrik gibi akar içimizde. Yeni bir dünya var elimizde. Koş ufuklara, durma geri dönme. Yollar bizim, kimse önümü kesme. Gelecek burada tam şu an içinde. Işık hızında yaşıyoruz biz yine. Şeytan dedi Allah'ım bana bela arattın.
Madem ofli var idi da beni niye yarattın? Madem ofli var idi da beni niye yarattın? Ve evet, sonunda köye vardık. Şimdi tüketim değerlerine birlikte bakacağız. Yaklaşık 12 küsur saatlik bir yolculuk oldu. Birlikte inceleyeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Karadeniz serimiz devam edecek. Bu sadece başlangıçtı. Diğer videolarda da görüşmek üzere diyerek şimdi gelin değerlere birlikte bakalım. 10 saat 30 dakikalık aktif sürüş süremiz oldu. Saat 12.30. 16 derece yağmur devam ediyor. Toplam tüketim 15.1. 124 kW'lık bataryadan harcadık. 15.1'lik ortalama yaptık ve 826 kilometre yaptık. Tüketim grafiği de böyle. Sonlarda tırmanış yaptığımız için daha tabii tüketim bayağı bir arttı. Gelin yolculuğun genel bir özetini birlikte yapalım. Ankara'dan Trabzon'a köy yolunu saymazsak yaklaşık 730 kilometrelik bir rota yaptık ve toplamda 3 kez şarja girdik. İlk molamız Çorum'daki Zes Kahve Orman istasyonuydu. Burada %15'ten %72'ye çıktık ve yaklaşık 15 dakika şarj ettik. Sonrasında Samsun Tesla Süperşarj'da %37'den %84'e kadar şarj aldık. Bu da 17 dakika sürdü. Yani yolun asıl kısmında şarj molaları oldukça kısa geçti. Hatta tek şoförseniz daha fazla molaya bile ihtiyaç duymanız olası. Son şarjımız ise Trabzon Akçabat'taki Watt Mobilite istasyonundaydı. Buraya %9 ile vardım ve bataryayı %100'e kadar doldurdum. Üstüne bir de kalibrasyon yaptığım için toplam süre yaklaşık olarak 81 dakika olarak görünüyor. Ama burada özellikle şunu belirtmem lazım. Ben %100'e kadar şarjı bu yolculuğun toplam maliyetini daha net görebilmek için yaptım. Yoksa normal bir uzun yol kullanımında gideceğiniz yerde %80 civarına kadar şarj edip devam etmek çok daha mantıklı olur. Zaten bu son istasyonda da %82'ye 22 dakikada ulaştım. Eğer şarjı orada bitirseydim toplam yolculuk boyunca şarjda geçirdiğim süre yaklaşık 55 dakika olacaktı. Yani Ankara'dan Trabzon'a elektrikli araçla gelirken ne kayda değer bir şarj sırası bekledik ne de şarj molaları yolculuğu uzatacak kadar uzun sürdü. Bence burada önemli olan nokta şu: sosyal medyada elektrikli araçlarla ilgili gördüğümüz bazı olumsuz örneklerin önemli bir kısmı biraz etkileşim odaklı olabiliyor. Tabii ki sorun yaşanan yerler vardır, yoğunluk yaşanan zamanlar vardır ama her uzun yolculuk böyle geçiyor gibi düşünmemek lazım. Bir diğer konuda insanların bazen aynı bölgede daha ucuz olduğu için tek bir markaya yönelmesi. Mesela Tesla Süperşarj'ın güncel kilowatt saat fiyatı 9.90 olduğu için rakiplerine göre daha uygun kalıyor. Bu yüzden bazı saatlerde yoğunluk olması çok normal. Biz öyle saatlerinde gitseydik belki Samsun Süperşarj'da sıra bekleyecektik. Ama ben müsaitlik durumuna göre baktım. Eğer dolu olsaydı orayı rotama eklemeyecektim. Bugün artık birçok farklı şarj uygulaması var. Yola çıkmadan önce bu uygulamalardan istasyonların konumuna, müsaitliğine ve fiyatına bakarak çok daha mantıklı bir rota planlamak mümkün. Yani mesele sadece nerede şarj var değil, nerede daha uygun, daha müsait ve rotaya daha mantıklı sorusunu doğru cevaplamak. Bu videoda ve gelecek Karadeniz video serimde de göreceğiniz gibi Türkiye'de şarj altyapısı gerçekten hızlı gelişiyor. Artık sadece şehir merkezlerinde değil, yayla yolunda, köy yolunda bile şarj istasyonu görebildiğimiz bir noktaya geldik. Tabii ki altyapı hala gelişmekte ve gelişmesi de gerekiyor. Özetle bu yolculuk bana şunu gösterdi: elektrikli araçla uzun yol yapılır mı? Evet, yapılır. Peki elektrikli araçla bayramda uzun yol yapılır mı? Tabii ki evet. Ama iyi planlama yaparsanız çok daha rahat yapılır. Uzungöl'den Batum'a uzanan serüvenin devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.